Zamanlar İngiltere'nin Sherwood Ormanı'nda Robin Hood adında bir halk kahramanı yaşarmış. Bu kahramanımızın en meşhur özelliği ise zengin ve güçlülerin elindeki serveti alarak yoksul halka dağıtmasıymış. Günümüzde bu efsaneden esinlenerek kurulacak bir şirket ise finansal dünyada güçlülerin ayrıcalıklı olduğu geleneksel yatırım sistemlerine bir başkaldırı olacak, yatırımı herkes için erişilebilir, düşük maliyetli ve şeffaf hale getirerek küçük yatırımcıların da büyük oyuncularla eşit şartlarda rekabet etmesini sağlayacaktı. Bu şirketin adı ise kahramanımızın adı gibi Robin Hood olacaktı. Robin Hood, Amerikalı girişimciler Vlad Tenev ile Bay Jubat tarafından 2013 yılında Kaliforniya'da kurulan bir Amerikan finansal teknoloji şirketidir. Şirket, kuruluş felsefesine uygun şekilde geleneksel aracı kurumlarda olan yüksek işletim ücretlerini ortadan kaldırarak bireysel yatırımcıların hisse senedi alım satımını sıfır komisyonla yapmasını sağlamıştı. Karmaşıklıktan uzak, sade, kullanıcı dostu bir mobil arayüzle hizmete sunduğu platformunda ilk zamanlar ABD hisse senetleri ve ETF'lerine sıfır komisyonlu işlemlerle yatırım yapılabilmekteydi. Kullanıcıların hizmetine 2016 yılında opsiyon işlemleri, 2018 yılında kripto para alım satımları sunulmuş, 2019 yılına gelindiğinde ise Robinhood üyelerine Gold hizmet seçeneği sunularak bu seçenek ile Gold üyelerinin nakitlerine yüksek faiz, marjin kredisi, premium araştırma ve gelişmiş piyasa verilerine ulaşım imkanı tanınmıştı. 2021 yılına gelindiğinde çıtayı iyice yükselten şirket, IPO erişim özelliği ile bireysel yatırımcıların halka arz edilen şirketlere doğrudan yatırım imkanına kavuşmasını sağlamış ve böylelikle Wall Street'in elit yatırımcıların öncelikli erişiminin önüne set çekilmeye başlanmıştı. 2025 yılında şirket tahmin pazarlarına giriş yapmış ve kullanıcıların spor, politika, ekonomi gibi olayların sonuçları üzerine tahmin yürüterek bahis yapmalarına fırsat sağlamıştı. Yine 2025 yılında Robinhood Bank aracılığı ile Gold üyelerine özel bankacılık hizmeti de vermeye başlamıştı. Bu hizmetin 100'den fazla ülkede uluslararası para transferi, kapıya nakit teslimat, varlık planlaması, profesyonel vergi danışmanlığı gibi seçenekleri bulunmaktadır. 2024 yılında Avrupa'nın en eski kripto para borsalarından birisi olan İtalya, İspanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde faaliyet gösteren Bitstamp'i 200 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Bitstamp'in lisansları aracılığı ile Singapur'a da giriş yapmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda Kanada merkezli dijital varlık platformu WonderFi'yi 179 milyon dolara satın alacağını duyurup genişleme stratejilerine devam etmektedir. Robinhood için Avrupa, fintech ve kripto para düzenlemeleri açısından önemli bir merkez haline gelmiştir. Robinhood'un burada faaliyet göstermesi, şirketin Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak gözükmektedir. Bir şirketin gelirlerinin istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde artması, yatırımcılarına şirketin geleceği hakkında güven verir. Şirketin ürün veya hizmetlerine olan talebin arttığını ve pazar payını büyüttüğüne dair de sinyaller verebilir. Ekranda Robinhood'un gelir artış grafiği bulunmakta. Şirketin agresif büyüme politikaları ve artan üye sayısının etkisiyle gelirleri de yıldan yıla artış göstermekte. Piyasa değeri yaklaşık 37 milyar dolar olan bu şirket, orta ölçekli bir şirket olarak sınıflandırılmakta. Özellikle büyüme odaklı finansal teknoloji şirketleri için önemli bir veri olan serbest nakit akışı, bu tarz şirketlerin büyüme finansmanı için kaynak sağlamaktadır. 2025 yılının ilk çeyreğinde serbest nakit akışındaki etkileyici artış, şirketin sağlam bir nakit yaratma kapasitesi kazandığını ve finansal dayanıklılığının arttığını göstermektedir. Şirketin tüm faaliyetlerinden ve diğer işlemlerinden elde ettiği gerçek kar olan net kar, şirketin gerçekte ne kadar kazandığını gösteren en kritik finansal göstergelerden birisidir. Borsa yatırımcıları, analistler ve yöneticiler şirketin büyümesini, karlılığını ve uzun vadeli başarısını değerlendirirken bu metreye büyük önem verirler. Robinhood'un sürdürülebilir kar yaratması, şirketin olgunlaştığını, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için güven artışına sebep olabileceğini gösteren önemli bir metriktir. Şirketin ürün veya hizmet satışından sonra doğrudan elde ettiği karlılığı gösteren oran olan brüt kar marjında yaşanan artışlar, şirketin daha verimli, daha karlı ve daha güçlü fiyatlama gücüne sahip olduğunu gösterir. Brüt kar marjında yaşanan artışlar, şirketin satışlarından daha fazla kar elde ettiğini ve iş modelinin güçlendiğini gösteren çok önemli bir sinyaldir. Bu artış hem kısa vadede hisseye olan ilgiyi artırır, hem de uzun vadede finansal istikrarı destekler. Wall Street'in dikkatle izlediği göstergelerden biri olan çeyreklik hisse başı kazanç ise şirketlerin 3 aylık dönemlerde elde ettiği operasyonel net karın hisse sayısına bölünerek hesaplanıp tek seferlik kalemler, amortisman, yeniden yapılandırma maliyetleri gibi etkilerin hariç tutulmuş versiyonudur.
şirketin düzenli, sürdürülebilir karlılığını ölçmek için daha net bir resim verir. Bu verinin önemli avantajlarından birisi de mevsimsellik gibi dönemsellik dalgalanmalardan arındırılmasıdır. Bu kalemdeki önceki çeyreğe göre yaşanan istikrarlı artışlar olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Gelirlerin önemli bir kısmını kripto pazarından elde eden bu şirket için kripto piyasasında yaşanacak volatilite, kripto işlemleri üzerinden elde eden gelirlerin dalgalanmasına yol açabilir. Bu veriler ışığında Robinhood'un yolu uzun ve önü açık gözükmekte. Ancak aynı zamanda zorluklarla da dolu. Rekabet, regülasyonlar, piyasa volatilitesi ve yatırımcı davranışları bu şirketin geleceğini şekillendirecek en kritik faktörler olarak gözükmektedir. Robinhood şirketi 29 Temmuz 2021 tarihinde halka arz edildi. Nasdaq endeksinde HOOD sembolüyle işlem gören hisse halka arz edildikten sonra kısa bir süre içerisinde 85 dolara kadar yükselmiş, ardından 16 Haziran 2022 tarihinde 6 dolar 81 sent seviyelerine kadar gerileyerek en yüksek seviyesinden yaklaşık %91 değer kaybetmişti. 16 Haziran 2022 tarihinden 24 Şubat 2024 tarihine kadar konsolidasyon süreci yaşayan hisse bu tarihten sonra yukarı yönlü sert hareketinin başlangıcını yapmıştı. 13 Şubat 2025 tarihinde 66 dolar 91 sent seviyesine kadar yükselen hisse buradan bir geri çekilme yaparak yaklaşık 1,5 ay içerisinde 29 dolar 65 sent seviyelerine kadar düşmüştü. Bu bölgeden tekrar yükseliş hareketi başlatan hisse 1-1,5 ay kadar sonra 63 dolar 80 sent seviyesine çıktı. Şimdi hisse senedinin grafiğine geniş açıdan bakınca ne görüyorsunuz? Eğer herhangi bir şey göremediyseniz hemen desenlerin görünür kıldığı formasyonu çiziyorum. Evet, grafikte fincan ve kulp formasyonunun oluştuğu gözükmektedir. Hisse senedindeki formasyon yaklaşık 180 haftada tamamlanmıştır. Bu formasyon için yapılan analiz ve ölçümlerin 7-65 hafta arasındaki formasyonlarda yapıldığını unutmayalım. Formasyonumuzun kupa oluşumu yaklaşık 180 hafta sonunda tamamlanmış. Fiyatlar arz aşamasından sonra yaklaşık %114 yükselmiş. Bu %30'luk sınır seviyesinin hayli üzerinde. Kupa desenleri U şeklinde oluşmuş. U şeklindeki desenler formasyon tabanındaki konsolidasyon süresinde hisse senedini toplayan sağlam alıcılar ile yatay banttan kaçan spekülatörler sayesinde oluşur. Bu açıdan olumludur. Kulp oluşumu fincanın üst yarısında gerçekleşmiş. Hacimler U şeklinde oluşmuş. Fiyatlar pivot noktaya doğru ilerliyor. Bu zaman diliminden sonra geriye sadece pivot noktanın kırılımını bekleyerek formasyon kurallarını uygulamak kalıyor. Bugün sizlerle birlikte Robinhood'un hikayesini, iş modelini, finansal yapısını ve teknik görünümünü inceledik. Gördüğümüz gibi bu şirket, finans dünyasında bireysel yatırımcıların sesi olma vizyonuyla yola çıkan ve zamanla ürünlerini çeşitlendirip gelir kaynaklarını artıran bir fintech oyuncusu haline geldi. Ancak unutmayın, hızlı büyüyen karlılık ve nakit akışı açısından gelişme aşamasında olan bu tarz şirketlerde hem fırsatlar hem de riskler aynı anda masada oluyor. Bu nedenle yatırım yapmadan önce mutlaka kendi analizlerinizi yapmanız ve risk getiri dengesini iyi değerlendirmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatayım. Eğer bu tarz şirket analizlerini ve finansal verileri sade bir dille aktardığım videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.